Karpat dağlarının derinliklerinde, haritalarda bile adı zar zor geçen küçük bir köy vardı. Varkolak. Ormanlarla çevrili, sisli vadilerin arasına sıkışmış bu köyde 300'e yakın insan yaşardı. Kışın kar, yazın yoğun bir sis köyü sararmış, dünyadan neredeyse koparmıştı. Ama son bir aydır köylüler artık gün batımından sonra sokağa çıkmıyor. Ahşap kapılarını demir sürgülerle kapatıyorlardı. Çünkü ormanın kıyısında, ay ışığının en soluk düştüğü saatlerde bir şey dolaşıyordu. İlk kaybolan, çoban Anton'un koyunlarıydı. Bir gece sürüden 3 koyun eksik çıkmış, ne bir iz ne de bir ses kalmıştı geride. Anton, köy meyhanesinde titrek bir sesle, "Kurt olsaydı kan görürdük," demişti. Ama ortalıkta ne kan var ne tüy. Sanki yer yarılmış da yutmuş sürüyü. İkinci hafta, değirmenci Yosef'in köpeği havlamaya başlamış, sonra birdenbire susmuştu. Sabah köpeğin bağlı olduğu zincir kopmuş, kendisi ise hiç bulunamamıştı. Köyün ihtiyar heyeti başkanı Grigor. Önce bunları vahşi hayvan saldırısı olarak yorumlamak istese de, üçüncü olay her şeyi değiştirdi. Genç çiftçi Mircea, bir gece tarlasından eve dönerken ormanın kenarında bir gölge gördüğünü söyledi. "İnsan boyundaydı," diyordu ürkek bir sesle, ama insan gibi yürümüyordu. Sanki havada süzülüyordu. Gözleri kor gibi kırmızıydı. O geceden sonra köyde, gece avcısı, adı dilden dile dolaşmaya başladı. Ama bu kez sözü edilen, köyü tehdit eden yaratığın kendisiydi. Varkolak'a bir yabancı geldiğinde, Ekim ayının soğuk, sisli bir sabahıydı. Atının üzerinde, sırtında eski bir deri torba. Belinde gümüş kabzalı bir bıçakla köye giren adamın adı Cihan'dı. İstanbul'dan yola çıkmış, Balkanları, Sırbistan'ı, Eflak topraklarını aşıp buraya kadar gelmiş bir avcıydı. Uzun boylu, esmer tenli, gözlerinde yılların yorgunluğunu taşıyan biriydi. Avrupa'nın dört bir yanında dolaşır, insanların çaresiz kaldığı, yerel jandarmanın bile elini kolunu bağladığı gizemli olaylara el atarmış derlerdi. Köyün tek meyhanesine girdiğinde tüm gözler ona çevrildi. Grigor, elini göğsüne koyup selam verdi, kırık bir Almancayla konuştu. Cihan da yıllar içinde öğrendiği bu dille karşılık verdi. "Hoş geldin, yolcu. Nereden bilip geldin bizim derdimizi?" Cihan, gözlerini kısarak karşısındaki adamlara baktı. "Rüzgar taşır haberi," dedi kısaca. "Braşov'da bir handa oturuyordum, iki tüccarın Varkolak'tan bahsettiğini duydum. Kayıp hayvanlardan, kayıp bir köpekten, ormanın kenarında dolaşan bir gölgeden söz ediyorlardı. Ben de merak ettim, geldim." "Sen bu işlerden yıllardır mı?" diye sordu değirmenci Yosef, sesinde hem umut hem şüphe vardı. 15 yıldır bu işlerden anlarım," dedi Cihan. Sesi sakin ama kesindi. "Vampirden söz ediyorlarsa vampiri bulurum, kurt adamdan söz ediyorlarsa onu. Ama önce anlatın bana her şeyi, en baştan. Küçük bir ayrıntı bile atlamayın." O gece meyhanede, gaz lambalarının titrek ışığı altında. Köylüler tüm olanları teker teker anlattılar. Cihan hiç ses çıkarmadan dinledi, arada bir defterine bir şeyler karaladı. Anlatım bittiğinde uzun bir sessizlik oldu. "Bu bir kurt adam değil," dedi sonunda. "Kurt adam kan görmeden avlanmaz, iz bırakmadan yürüyemez. Bu başka bir şey. Bu topraklarda, straigi, derler bu tür yaratıklara. Daha eski, daha sabırlı bir şey." Ertesi sabah, güneş henüz Karpat zirvelerinin ardından zar zor yükselirken Cihan, Mircea'nın gölgeyi gördüğü tarlaya gitti. Toprağı dikkatle inceledi, otların eğilme yönüne baktı. Kayın ağaçlarının gövdelerindeki çizikleri parmaklarıyla yokladı. Bir süre sonra bir ağacın kabuğunda tuhaf bir iz buldu. 5 parmaklı ama insan eli olamayacak kadar uzun tırnak izleri. İzler ağacın 3 metre yukarısına kadar uzanıyordu. Sanki bir şey oraya sıçramış gibi. "Bu bir insan değil," diye mırıldandı kendi kendine. Ama insan olmuş bir şey. Torbasından eski, yıpranmış bir deri cilt çıkardı. Kapağında solmuş yaldızlı harflerle yazılmış bir başlık vardı. "Karanlığın mahlukları." Bu, yıllar önce Prag'da bir tefeciden satın aldığı, birkaç dilde notlarla dolu eski bir el yazmasıydı. Sayfaları çevirdi, sonunda aradığı bölümü buldu. Straigi, başlığı altında, gece yarısından sonra ortaya çıkan, hayvan ve insan kanıyla beslenen, ay ışığından güç alan ama güneşten kaçan bir yaratıktan bahsediliyordu. Öldürülen kişi eğer tamamen kan kaybederse, kendisi de bir Straigi'ye dönüşebilirmiş.
Cihan'ın yüzü gerildi. Eğer bu gerçekten bir Strigoi ise, değirmenci Yosef'in köpeği belki de sadece bir başlangıçtı. Yaratık güçleniyor, cesaretleniyor, insana yaklaşıyordu. O akşam köy meydanında toplanan halk, Cihan'ın etrafını sardı. Herkesin gözünde aynı soru vardı: "Bizi kurtarabilecek misin? Bu gece kimse dışarı çıkmasın," dedi Cihan yüksek sesle. "Kapılarınızı sarımsak dallarıyla süsleyin, pencerelerinize demir çivi çakın. Strigoi demire ve sarımsağa yaklaşamaz. Ben bu gece ormana gideceğim." Grigor öne çıktı. "Yalnız gitme, evlat. Bizim de silahımız var. Köyün delikanlıları seninle gelsin." Cihan başını salladı. "Hayır. Kalabalık gürültü çıkarır, gürültü de yaratığı ürkütür ama öldürmez. Ben tek başıma daha sessiz, daha dikkatli hareket ederim. Siz köyü koruyun, kapıları sıkı tutun. Şafağa kadar dönmezsem, en yakın kasabaya haber salın." Genç kızlardan biri, Anton'un kızı İlinca, Cihan'a bir bohça uzattı. İçinde ekmek, peynir ve küçük bir şişe kutsanmış su vardı. Köyün papazından almıştı. "Al bunu," dedi çekinerek. "Belki işine yarar." Cihan gülümsedi, bu köyde ilk kez gülümsemişti. "Teşekkür ederim," dedi. "İyilik hiçbir zaman boşa gitmez." Gece çöktüğünde Cihan, elinde meşaleyle karanlık kayın ormanına daldı. Ay, bulutların arasından zar zor görünüyordu. Işığı yer yer ağaçların dallarından süzülüp toprağa düşüyordu. Rüzgar, dağın soğuğunu taşıyarak kuru yaprakları hışırdatıyordu. Ama Cihan'ın kulağı başka bir şeye takılmıştı, uzaktan gelen, alçak ve derin bir hırıltı. Adımlarını yavaşlattı, meşalesini indirdi ki alevin ışığı onu ele vermesin. Bıçağını kınından çıkardı. Gümüş kabzasının üzerinde eski bir dua yazılıydı, dedesinden kalma bir miras. Hırıltı yaklaştıkça yaklaştı. Cihan büyük bir kayanın arkasına sindi, nefesini tuttu. Derken ağaçların arasından bir gölge süzüldü, insan formunda ama insan olmayan bir varlıktı bu. Cildi güneş, neredeyse gri renkte, gözleri karanlıkta kor gibi parlıyordu. Uzun, kemikli parmaklarının için keskin tırnaklar vardı. Ağzından sarkan köpek dişleri ay ışığında parıldıyordu. Yaratık, havayı kokluyormuş gibi başını çevirdi. Cihan'ın kalbi göğsünde küt küt atıyordu, ama hareketsiz kaldı. Bir avcının en büyük silahı sabırdı. Bunu yıllar içinde, Sırbistan'daki bir kurt adam avında, Bohemya'daki bir mezarlık nöbetinde öğrenmişti. Strigoi birden hızla ileri fırladı, bir kayın ağacının tepesine sıçradı, sonra tekrar yere indi. Bir şeyin peşindeydi belki, ya da sadece geceyi geziniyordu. Cihan onu izlemeye karar verdi, sessizce, gölgeden gölgeye atlayarak. Yaratık, ormanın derinliklerinde, dik kayalık bir tepenin eteğindeki bir mağaraya girdi. Cihan, mağaranın girişinde bir süre bekledi, kulak kabarttı. İçeriden hiçbir ses gelmiyordu artık. İçeri girmeden önce torbasından bir tutam kurutulmuş sarımsak çıkardı, bunu meşalesinin ucuna sardı. Alev, sarımsağın kokusuyla birleşince keskin bir duman yükseldi havaya. Bu, Strigoi'leri geçici olarak felç eden bir yöntemdi, eski kitapta böyle yazıyordu. Mağaranın içi nemli ve soğuktu, taşlar buz gibi terliyordu. Duvarlarda eski çizikler, yerde kemik parçaları vardı. Muhtemelen Anton'un kaybolan koyunlarından kalanlardı. Cihan ilerledikçe mağara daralıyor, tavan alçalıyordu. Derken bir köşede, karanlığın içinde iki kırmızı nokta parladı. Strigoi, Cihan'ı fark etmişti. Bir çığlıkla üzerine atıldı yaratık, Cihan son anda kendini yana attı, meşalesini savurdu. Sarımsaklı duman yaratığın yüzüne çarptı, Strigoi acı içinde geri sıçradı. Uğultulu bir haykırışla mağaranın duvarına çarpıldı. Cihan bu fırsatı kaçırmadı, bıçağını yaratığın göğsüne sapladı. Ama Strigoi, insanüstü bir güçle onu geriye itti, Cihan sırt üstü yere düştü. Meşalesi elinden fırlayıp söndü. Karanlıkta, sadece Strigoi'nin kor gibi gözleri görünüyordu artık. Cihan, elini yavaşça yanındaki torbaya götürdü, İlinca'nın verdiği kutsanmış suyu kavradı. Strigoi tekrar saldırıya geçti, Cihan son anda şişeyi fırlattı. Cam, yaratığın yüzünde parçalandı, kutsanmış su derisine değdiği yerde dumanlar tütmeye başladı. Yaratık acı içinde uludu, bu ses mağaranın duvarlarında yankılanıp Cihan'ın kulaklarını sağır etti. Bu, Cihan'ın beklediği andı. Karanlıkta el yordamıyla bıçağını buldu. Strigoi'nin çığlığının geldiği yöne doğru bütün gücüyle savurdu. Bıçak, yaratığın göğsüne,
tam kalbinin olması gereken yere saplandı. Bir an her şey durdu. Sonra Strigi, insanlıktan çıkmış bir sesle son bir kez haykırdı. Bedeni yavaşça küle dönüşmeye başladı. Kül, mağaranın taş zeminine dökülürken, havada tuhaf, keskin bir koku kaldı geriye. Cihan, nefes nefese, karanlıkta oturdu bir süre. Elleri titriyordu, ama içinde bir rahatlama vardı. Görev tamamlanmıştı. Güneş, Karpatların zirvelerinden doğarken Cihan, ormanın kenarından köye doğru yürüdü. Üstü başı toz ve kül içindeydi, ama yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Köylüler onu görür görmez ahşap kapılarından fırladılar, etrafını sardılar. Grigor, gözlerinde yaşlarla, "Başardın mı, evlat?" diye sordu. "Başardım," dedi Cihan. "Gece avcısı artık yok. Köyünüz güvende." Sevinç çığlıkları köyün her yanına yayıldı. Kadınlar ellerini açıp dua ettiler, çocuklar sevinçten zıpladılar. İlinca, gözlerinde minnetle Cihan'a yaklaştı. "Teşekkür ederim," dedi alçak sesle. "Bize hayat verdin." Cihan başını salladı, ama gözleri uzaklara, Karpat zirvelerinin ardına kaymıştı bile. Bir avcının kaderi buydu işte. Bir köyü kurtarır, sonra yoluna devam ederdi. Çünkü Avrupa'nın başka bir köşesinde, başka bir karanlık, başka bir kurbanı bekliyordu. O sabah, kahvaltısını köylülerle birlikte ettikten sonra atına bindi, torbasını omzuna astı. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu Grigor. Cihan, ufka bakarak gülümsedi. "Rüzgarın beni götürdüğü yere," dedi. "Belki Moldavya'ya, belki daha kuzeye, Karpat Sıra dağlarının öte yakasına. Karanlık her yerde, dostum. Ve ben, ışığın son sınırında duran adamım." Atını mahmuzladı, köyün dar, taş döşeli yolundan geçip sisli dağların arasında kayboldu. Arkasında bıraktığı tek şey, köylülerin minnettar bakışları ve dilden dile anlatılacak bir efsaneydi artık. Gece avcısını yenen yabancı avcının hikayesi. Yıllar sonra Varkolak köyünde, yaşlılar hala o geceyi anlatırlardı torunlarına. Ormanın kenarında dolaşan kızıl gözlü gölgeyi, atının üzerinde köye giren gizemli İstanbul'dan gelme avcıyı, mağarada geçen o son çarpışmayı. Ve her seferinde hikayenin sonunda aynı cümleyi eklerlerdi. Karanlık ne kadar derin olursa olsun, onu avlayacak biri her zaman vardır. Nereden geldiği önemli değildir. Dinlediğin için teşekkürler, böyle hikayelerin devamı için abone olmayı unutma.